Şu sıralar gerçekten çok üst düzey yapılmış bir fantastik ortaçağ uyarlaması yok. High fantasy olarak eskiye gittiğimizde Yüzüklerin Efendisi üçlemesi zaten bir efsane. George Martin'in kitaplarını okumaktayım şu an. Daha dizisini izlemedim ama Game of Thrones dizisi bir low fantasy olarak başarılı. Şimdiye baktığımızda elimizde bir Zaman Çarkı, bir de Witcher var. Zaman Çarkı'nın birinci sezonu zaten pek ilgi görmedi. İleriki sezonlarda ne olur bilmiyorum ama başarılı bir uyarlama olduğunu düşünmüyorum. O üzerindeki monotonluğu, sıradanlığı atamadı ki zaten orijinal esere de pek bağlı değildi. Witcher'a gelecek olursak Witcher'ın ilk sezonu muhteşem değildi. Ama Witcher evreninin dinamikliğini çok iyi yakaladıklarını düşünüyorum. Her şey %100 yerli yerinde değildi. Artıları da vardı, eksileri de. Ama ben eğlenerek izlemiştim birinci sezonu. Bu ara ikinci sezonu izleyenler, ikinci sezonu beğenip beğenmeyen herkes yorumlara kendi düşüncelerini yazabilir. Netflix'in Witcher dizisinin de orijinal esere pek bağlı olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle ikinci sezonda çok fazla değişikliklere gitmişler. Bunun mantıklı, iyi bir adım olup olmadığı tartışılır. Değişikliklerin hepsine değinmeyeceğim ki zaten uyarlamalarda değişiklikler olur. Önemli olan bunu güzel yedirebilmektir. Tabii ben daha çok büyük farkları ele alacağım. Birinci bölüm benim en sevdiğim bölümlerden biriydi. En sevdiklerim 1. bölüm ile 8. bölümdü. 1. bölümde Nivella'nın hikayesini çok güzel işlemişler. Giriş biraz yavaş olsa da hiçbir şekilde sıkılmadım. Çünkü sonlara doğru 1. bölüm için ne kadar güzel bir hikaye anlatıcılığı sunmuşlar fark ediyorsunuz. Ahlaki ikilemler konusunda tipik Witcher evreninin en iyi sunulduğu bölüm olabilir bu. Kitapla tamamen aynı yolu izlememişler. Mesela normalde kitapta Nivella'nın hikayesi anlatılan bölümde Geralt'ın yanında Ciri yok. Dizide ise Ciri ile Geralt Nivella'nı beraber ziyaret ediyor. Bence bu göze batan bir değişiklik değil. Hatta güzel düşünülmüş. İlk bölümün Geralt ile Ciri arasındaki bağın daha da güçlenmesi için önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. İkinci bölüme geldiğimizde bütün o birinci bölümde kazandığımız motivasyonumuza elveda ediyoruz. Çünkü bu bölümde Eskel ölüyor. Sadece karakterin ölmesi söz konusu değil. Çünkü bu Eskel dediğimiz karakter Eskel gibi değil. Biraz zorba, kendini beğenmiş bir kişiliği var ki bu Eskel'in doğasında olmayan bir şey. Witcher oyunlarını oynayanlar Eskel karakterini bilir. Normalde Eskel sakin ve anlayışlı bir Witcher. Aynı şekilde kitaplarda da bu şekilde tasvir edilen bir karakter. Eskel'in dizide ölümünü çok zorlama buldum. Sevilesi bir karakter de değildi. Eskel'in ölümü benim için hiçbir şey ifade etmedi, karaktere üzülmedim bile. Hadi tamam kitapta geçmese de karakteri öldürsünler. Önemli değil. Önemli olan bu eylemin hikayeye ne kattığı. Ben hikayeye bu durumun fazla bir şey kazandırdığını düşünmüyorum dürüst olmak gerekirse. Bir Witcher'ın Legion tarafından lanetlenmesi de zaten ayrı bir saçmalık. Bana daha çok Eskel'den kurtulalım, onun yerine Coen'i koyalım tarzında bir yol izlemişler gibi geldi. Onun dışında herkesin bildiği gibi Kaer Morhen'deki savaşta birçok Witcher ölüyordu. Ve geriye Vesemir, Geralt, Lambert ve Eskel kalmıştı. Dizide ise nasıl oluyor anlamadım ama Kaer Morhen'de 20 civarı Witcher var. Tabi daha sonra Slav kültüründe Baba Yaga denilen cadıdan ilham alarak yaratmış oldukları, kitapta aslen olmayan Voldemir karakteri sağ olsun bu Witcher'larda yavaş yavaş öldürülüyor. Bir de Eskel'in Kaer Morhen'e kadınlar getirmesi, Witcher'ların onlarla eğlendikleri sahneler, Vesemir'in bu konuda kafasının rahat olması. Vesemir'deki o biraz tutucu baba figürü yoktu. Çünkü bizim bildiğimiz Vesemir böyle bir şeye asla izin vermez ki zaten bu olay kitapta yok. Bu sahnede akla ve kitaptakine en uygun karakter Geralt'tı. Şu çok dikkatimi çekti. Normalde kitapta bu Kaer Morhen'deki olaylar çok yavaş gelişiyor. Kitapta anlatım yavaş ve aksiyon fazla yok. Dizinin yapımcısı ve yaratıcısı Lauren Schmidt de hani kitapta fazla aksiyon yok, insanları sıkmayalım, yeni olaylar, aksiyonlar ekleyelim gibi bir girişimde bulunmuş anladığım kadarıyla. Bu yanlış bir düşünce ve girişim değil. Ama bu konuda yeterli adımlar attıklarını pek düşünmüyorum. Mesela ilk bölüm de kitaptakinden farklı bir şekilde işleniliyor ama harika bir bölüm. İkinci bölüme bakıyorsun, aynı tadı burada alamıyorsun. Senaryodaki başka bir farklılık da Vesemir'in Ciri'nin kanı ile daha çok Witcher yapma isteği. Vesemir bir Witcher olmanın ne kadar zor olduğunu biliyor ve normalde hiçbir şekilde daha fazla çocuğun Witcher olma yolunda ölmesini istemiyor. Dizide bundan daha farklı bir Vesemir yolu izlemeleri biraz üzücü. Dizide Yennefer'ın Sudden Savaşı sonrası gücünü kaybetmesi, Geralt'a ihanet edip Ciri'yi gücünü geri almak için kullanmak istemesi de kitapta geçmiyor. Çoğu kişi bu Yennefer'ın ben merkezci tavrını sevmemiş. Ben ise bayıldım.
Önceden hiçbir şeyi olmamış, çok incinmiş. Daha sonradan güç arayışı içerisine giren, gerçekten de ben merkezci olmayı öğrenmiş bir karakter Yennefer. Ve karakter gelişimi açısından bu ihanetin pek sırıttığını düşünmüyorum. Bence hikayeye ve Yennefer'ın karakter gelişimine güzel bir açı kazandırmışlar. Dizinin senaryosundaki Yennefer'ın sadece sürekli küfredişini sevmiyorum. Bu medieval tarzı fantastik eserlerde günümüz küfürlerin sırıttığını düşünüyorum. Ana karakterler dışında Vilgefortz ve Tissaia arasında romantik bir ilişki yine kitapta geçmiyor. Ciri'nin babası yani Emir'in bir bebek katili olması da kitapta geçmemekte. Ve bunlar gibi kitapta geçmeyen daha çok şey var. Son bölümde Ciri'nin babasının yaşadığını ve kendisinin Nilfgaard'ın imparatoru, adının da Emir olduğunu öğreniyoruz. Bence bununla birlikte güzel bir kapanış yaptılar. Zaten 1. bölümden sonra en sevdiğim bölüm de bu 8. bölümde. Genel anlamda senaryo kitabın %20 ila %30'unu kullanmış, diğer kısımlarda da hikayeyi kendine göre şekillendirmiş. Senaryo iyi ama daha iyi olabilirdi. Kaer Morhen'in durumu ve Eskel karakteri beni pek memnun etmedi. Onun dışındaki değişiklikler bir şekilde kabul edilebilir bir boyutta. Bu daha çok Witcher evrenini sevmemden kaynaklanıyor ama ben genel olarak senaryoyu hareketli ve eğlenceli buldum. O yüzden senaryoya 7 veriyorum. Anlatım kısmında dövüş sahnelerini, özellikle Geralt'ın dövüş sahnelerini bir önceki sezona göre daha zayıf buldum. Kesinlikle kötü değildi. Sadece önceki sezonla karşılaştırdığımda Renfri ve onun adamları ile olan dövüşün çekimleri daha etkileyiciydi. Anlatım oldukça sürükleyiciydi. Hiçbir sahnede kopma hissiyle karşılaşmadım. Bayağı bir izleyici 1. sezonda yaşadığı kopma hissini bu sezonda da yaşamış. Buna pek anlam veremedim. Herhalde benim hikayeyi bilmemden kaynaklı diye düşünüyorum. Ayrıca en çok sevdiğim, keyifle izlediğim sahneler ise Ciri'nin antrenman yaptığı sahnelerdi. Muhteşem değil ama müziklerin doğru yerlerde kullanımından çekimlere kadar genel olarak anlatımı sevdim. Anlatıma da 7 veriyorum. Oyunculardan Henry Cavill, Geralt karakterini muhteşem oynuyor. Bence bu asla inkar edemeyeceğimiz bir gerçek. Karakteri zaten kendisi de çok seviyor ve Geralt karakteriyle bütünleşiyor. Ayrıca Henry Cavill Sapkowski'nin kitaplarını da bir ayrı seviyor zaten. O yüzden bu işi severek yapması pozitif bir etki. Christopher Hivju, Nivell'ın karakterini başarılı bir şekilde oynamış. Kendisi aynı zamanda Game of Thrones'ta Tormund karakterini oynamıştı. Tissaia karakterini canlandıran Miana Buring adeta bir Hogwarts'ta büyücü öğretmenlerden biriymiş gibi bir havası olması benim çok hoşuma gidiyor. Witcher evreni için önemli karakterlerden biri olan Dijkstra karakterini oynayan Graham McTavish de güzel bir giriş yapmış. Ciri karakterini canlandıran Freya Allen da hiç fena değildi. Özellikle Ciri'nin o azimli ve inatçı tavrını iyi oynadığını düşünüyorum. Yennefer'ı ise Anya Chalotra oynamakta. Oyundaki Yennefer'a benzemediği için insanlar pek sevemiyor dizideki Yennefer'ı ama ben oyuncuyu çok başarılı buluyorum. Özellikle güce takıntılı Yennefer karakterini bence çok iyi yansıtıyor. Aynısını Triss için de söyleyebilirim. O da pek sevilmiyor. Nedenini söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Ben dış görünüşleri artık umursamamaya başladım. Benim için bir oyuncu karakterin özünü iyi aktarabildiğince başarılıdır. O yüzden Triss'i oynayan Anna Sheffer'ın oyunculuğu benim için çok sıradandı. Anya'nın bayağı bir gerisinde kaldığını düşünüyorum. Kim Bodnia kendisi Vesemir karakterini canlandırıyor. Vesemir karakterine çok yakıştığını düşünüyorum. Vesemir'in kişiliğini senaryoda daha doğru yazarlarsa daha çok yakışacağını düşünüyorum. Jaskier'i Dandelion'ı Joey Batey oynuyor. Nedense bu sezonda Jaskier'in enerjisi daha düşüktü. Belki de hikayede Geralt'a tripli olduğundan dolayıydı, bilmiyorum ama o da Jaskier rolüne ve hikayeye farklı bir renk katıyor. Philippa karakterini ise Kelsey Clare canlandırmakta. Son sahnede görüyoruz kendisini. Karakterin ilk izlenimi benim için pozitifti. Oyuncuya 2. sezonda fazla bir yer vermedikleri için oyunculuğunu yorumlayamayacağım. 3. sezon yeni oyuncular konusunda neler getirecek şahsen ben çok merak ediyorum. Ben oyuncuları sevdim. Bazı oyuncular biraz sıradan kalırken bazıları da gerçekten üst düzey oyunculuklar sergilemiş. Burası benden bir 8 puan almayı başardı. Görsellik kısmını önceki sezona göre bayağı bir geliştirmişler. Renk, görüntü ve müzik uyumlarını başarılı buldum ki zaten Witcher dizisinin müziklerini seviyorum ve yakıştırıyorum. Tabii oyunlardaki müzikler daha başarılı ama dizideki müzikler de hiç fena değil. Önceki sezona göre bu konuda bayağı bir kendilerini geliştirdikleri için buraya da 8 veriyorum. Totalde 7.5'lik iyi ama potansiyelini harcamakta olan bir 2. sezondu. Kitap ve oyun hayranları için bir hayal kırıklığı olduğunu biliyorum. Kitap
Kitabı, oyunları bilmeyenler için ise güzel bir diziydi. O yüzden ortada kalmış bir dizi olarak ilerlemekte Witcher. 3. sezonda senaryoyu kesinlikle el atıp kitabın ana etmenlerinin fazla dışına çıkmamaları gerekiyor. Eğer çıkacaklarsa da kitabın yazarından daha iyi kurgulanmış olaylarla önümüze çıkmaları lazım. Çünkü 2. bölüm kitabı düşünmediğimiz takdirde bile iyi bir bölüm değildi. 1. bölüm güzeldi. O yolu izlesinler. O yüzden yapımcıların, yönetmenlerin ve senaristlerin bu konuda daha dikkatli adımlar atması gerekiyor. Ben 2. sezona muhteşem diyemem. Genel itibariyle eğlendim diyebilirim. 3. sezonda kitaba uygun giderler mi, hatalardan ders çıkarırlar mı bilemeyeceğim. Bu artık onlara kalmış bir şey. Bu ara Wild Hunt Vahşi Av'da görünüre çıktı. Bundan sonra bayağı bir şey olacak gibi. Ben Netflix'in Witcher dizisini takip etmeye devam edeceğim. 2. sezonu beğenmiş, beğenmemiş herkes kendi düşüncelerini yorumlar kısmına yazabilir ve sezonu puanlayabilir. Sence bu sezonda neyi iyi yaptılar, neyi kötü yaptılar? Yorumlara yazmayı unutma.